Bekliyorum yayın için. Magazinde en son gelişmeler, en son haberler ve çarpıcı yorumlarla huzurlarınızdayım arkadaşlar. Sizlerin de fikirleriniz çok önemli. Bana söyleyecekleriniz, bana soracaklarınız, bana anlatacaklarınız çok önemli. Hepinizi yayına bekliyorum dostlar. Saat 18. Saat 18, 22 Nisan 2026. İstanbul, yağışlı bir İstanbul akşamından dünyanın neresinden izliyorsanız hepinize merhaba dostlar. Evet, Türkiye'de magazin dünyasındaki en son haberler, özellikle bana sorduğunuz soruların cevabı hepsi bu yayında. Sizlerin yayına katılmanızı bekliyorum, gelmenizi bekliyorum. Her şeyi konuşacağız. Ne sorarsanız cevabı var ve çok sevdiğimiz arkadaşımız Onur Akay ile ilgili şok bir gelişme var. Onu da konuşacağız. Miledi geldi, ilk Miledi geldi. Kela Pagani geldi. Seher Duman burada. Nur Hayat da geldi. Hepinize merhaba dostlar. İyi ki geldiniz, iyi ki benimlesiniz ve gelirken beğeni yaparsanız, izlerken beğeni yaparsanız, abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa beni mutlu edersiniz. Wikis de geldi. Wikis 7793 iyi akşamlar diyor. Nurten Aydın burada. Merhaba. Emiguller burada Andorra'dan. Deste Andorra. Hola Emiguller. Hola. Nimet Çalık burada. İyi yayınlar Bilal Bey diyor. İyi yayınlar Nimet. Osman Oğuzhan. Osman nasılsın? İyi misin? Emine. Emine. Selam verdi bana. Aldım selamını Emine. Merhaba kardeşim. Arjantin'den sevgilerle diyor Karina. Karina, desde Arjantin. Hola Karina. Hola Karina. Charlene burada. Charlene. Charlene kayboldu. Bir daha gelsin. Maria. Maria merhaba. Kırcal iyi yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkür ederim. Onur Bey nasıl yazınızı okudum diyor. Nurten Onur iyi değil dua edelim. Konuşacağız şimdi. Onur Akay iyi değil arkadaşlar. Servin işi sağlam merhaba. Acil şifa diliyorum diyor. Adana'dan moderatörüm Servin işi sağlam burada. Arzu Özdemir Ankara'dan selamlar. Ankara'da yağmur yağıyor mu? Hava kapalı mı bugün? Merak ettim. Afram Z'yi bilgilendirmek istiyoruz. Onur Bey, Onur iyi değil arkadaşlar. Onur Akay ile ilgili konuşacağız. Ne olur dua edin. Tuğba diyor ki merhaba Bilal Bey birazcık solgun ve yorgun görünüyorsunuz siz de diyor bu telefondan cep telefonundan benim cep telefonum hala bende değil arkadaşlar. Geçirdiğim bu bir hukuki süreç var biliyorsunuz. Cep telefonum şu anda savcılıkta. Ee, Kendi cep telefonumla yayın yapmıyorum. Eşimin cep telefonuyla yayın yapıyorum ve cep telefonu bu marka benim alışık olmadığım bir marka. Dolayısıyla objektifleri de istediğim gibi değil. Bakalım ya cep telefonunu geri alacağım kısa sürede savcılıktan ya da yeni bir cep telefonu alacağım kendi kullandığım markadan. Ondan sonra yayınlarımın düzeleceği düşüncesindeyim. Bu bir geçiş süreci olarak değerlendirelim arkadaşlar. Onur Akay'ın durumu iyi değil. Lütfen dua edelim. Onur Akay'ın durumu ile ilgili biraz sonra ayrıntılı konuşacağız. Ayrıntılı bilgi vereceğim. Düşünsenize bir köpek saldırıyor, ısırıyor ve adamcağız şu anda entübe edilmiş durumda. Maalesef bugüne entübe edilerek başladı. Ünlü sanatçı ve yazar arkadaşımız, dünyalar iyisi kardeşimiz Onur Akay'ın sağlık durumu iyi değil. YDT'de çok üzüldüm olamaz diyor maalesef. Wiki'ya Onur Bey'e çok geçmiş olsun diyor. Nur Hayat merhaba. Servin işi sağlam. Benim Adanalı güzel moderatörüm. Senden bir ricam var. Katılımcılarımıza beğen yapmalarını hatırlatır mısın arada sırada lütfen ve abone olarak izlemelerini e, katıl butonuna basıp özel abone olma isteğinde bulunanlar olursa onlara da e, YouTube'un yol göstereceğini, bu işin nasıl yapılacağını anlatacağını, YouTube'u takip ederlerse YouTube yönlendirmelerini
Bu konuda da seyircilere ara sıra bilgi verirsen sevinirim Selvin, içi sağlam. Peki Saliha Akpınar, Mert ve Afra kızımız artık düğün bekliyoruz diyor. Yalnız Mert Ramazan Demir verdiği televizyon YouTube röportajında evliliğe karşı olduğunu, evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Böyle bir açıklaması vardı evlilik konusunda Mert Ramazan Demir'in. Yegane bana selam verdi. Peki Yegane Nelida Gramayo Nelida Nelida Manzano zannettim ama Nelida Gramayo diye yeni bir arkadaşımız var. Yegane sağ ol. Sen nasılsın? Nurten Aydın Bilal Bey, uzun yıllardır sizi takip ederim. Evlerimize sizi konuk etmek çok güzel. Sevgiler kardeşim. Sevgiler. Eksik olma. Peki Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ikisini beraber de konuşacağız. Selahattin Paşalı bir açıklama yayınladı. Eşiyle arasındaki sorunla ilgili, eşine ihanet ettiği iddia ediliyor oyuncu Selahattin Paşalı'nın. O konuyu konuşacağız. Dün gece Gırgırıye müzikali yarım kaldı. O konuyu konuşacağız. O konuyu konuşacağız arkadaşlar. Onur Akay, sevgili arkadaşımız Onur Akay entübe edildi. Entübe edildi ve durumu kritik Onur Akay'ın. Lütfen dua edelim. Sanatçı Onur Akay'ın sağlık durumu çok kritik arkadaşlar. Benim can dostum, yayın arkadaşım, çok sevdiğim bir insan Onur Akay. Sağlık durumu çok kritik. Lütfen dua edelim. Biraz sonra konuşacağız. Onur Akay et yiyen bakteri kurbanı. Onur Akay et yiyen bakteri kurbanı ne demek? Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Fatih Ürek'in mirası 2 kişiye değil 4 kişiye kalmış. Bu konuda en yetkili kişi bugün açıklama yaptı. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Ve Fatih Ürek çok para kazandı. Kazandığı paranın en büyük miktarını, %70'ini nereye harcadı Fatih Ürek? Bizzat ablası Selvi Ürek açıkladı bunu. Biraz sonra bunu da konuşacağız. Mizgün diyor ki, ay öyle demeyin Bilal Bey, İnşallah iyileşir Onur Akay. Ben bir şey söylemiyorum, olanı söylüyorum. Çok üzgün olduğumu söylüyorum. Maalesef durumu çok ciddi arkadaşlar. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. İlaçlarını veriyorlar. Her türlü tedavisini yapıyorlar. Mesela dün gerçekleşen ameliyatı, dün Onur Akay bir doku ameliyatı geçirdi. Doku kayması, dokusunu kaydırarak burnunun kopan yerine yeri onu ne oldu? Onandı. Onadılar. Fakat onardılar, affedersiniz, onardılar. Fakat bu bakteri o onarılan yeri de yedi arkadaşlar. Hücreleri yiyen, et yiyen bir bakteri hayvanın salyasından Onur Akay'a bulaşmış. Saldıran pitbull'un salyasından Onur Akay'a bulaşmış. Biraz sonra bu konuyu daha ayrıntılı konuşacağız ve Onur Akay'ın bağışıklığına saldırıyor bu bakteri tıp diliyle, doktorların anlatmasıyla. Sürekli antibiyotik tedavisi uygulanıyor Onur Akay'a hastanede ve daha iyi nefes alabilmesi için kendisi makineye bağlandı, entübe edildi. Hadise ile Kenan Bürsin arasında aşk iddiaları vardı. Onlar bir dergiye açıklama yaptılar ve bunu yalanladılar. Bizim aramızda dostluk ilişkisi var dediler. Biliyorsunuz yurt dışındaki tanıtımlara birlikte gidiyorlar. Yurt dışındaki pazarlama, onlar üzerinden pazarlama, bu ikili reklam verenlere, işbirliği yapmak isteyenlere bir paket olarak sunuluyor.
Mesela bir Maserati arabasının tanıtımını yapmışlardı Cannes Film Festivali zamanı. Ve ikisi birlikte yapmıştı bu tanıtımı. Venedik'te de yine bir araba tanıtımı yapmışlardı. Venedik Film Festivali'nde geçen sene Eylül ayında. Yine ikisi birlikte yurt dışı tanıtımlarında Hadise ve Kerem bir ekip olarak kameralar karşısına geçiyorlar. Ekip olarak firmalarla anlaşıyorlar ve ikisi birlikte tanıtım yapıyor. Böyle bir başlayan işbirliği, arkadaşlık acaba aşka mı dönüştü? Ve Kerem Bürsin arkadaşlar, nitekim yeni sevgilisi, yeni diyorum, 7 aydır ilişki yaşıyordu. Sosyal medya ünlüsü Selin Yaşaroğlu'dan Yaşaoğlu'dan Selin ayrıldı. Ayrıldı sevgilisinden. Acaba hadise yüzünden mi ayrıldı diye sosyal medyada Selin Yağcıoğlu olarak düzeltiyorum. Selin Yağcıoğlu'dan ayrıldı. Acaba bu ayrılığın sebebi hadise mi diye sosyal medyada iddialar dolaşıyor arkadaşlar. Bunun doğru olabileceğini çok zannetmiyorum. Ancak bu iddialarda ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedirtiyor. Ee, Selin Yağcıoğlu ile 7 aydır ilişkisi var Kerem Bürsin'in vardı ve ondan önce de biliyorsunuz Melisa Sabancı Tapan'la birlikteydi. Melisa Sabancı Tapan'la ilişkisi vardı. 1,5 sene ilişki yaşamışlardı ve ondan ayrıldıktan sonra Selin Yağcıoğlu'yla takipleşmeye devam ediyorlar ama ayrılık haberlerini de yalanlamıyorlar. Ayrılık haberleriyle ilgili de hiçbir paylaşımda bulunmuyorlar ve açıklama yapmıyorlar. Bu da ayrılığın gerçek olduğunu güçlendiriyor. Gerçek olduğu iddiasını güçlendiriyor. E, Hadise ile Kerem ise e, onlar sevgili iddialarını böyle bir şey yok diye yalanladılar arkadaşlar. Hadise ve Kerem Bürsin. Evet. Dışarıdan arandığım zaman telefon çalarsa ses gidiyor. Ses gitti. Görüntü de gitti galiba. Siz beni görebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Beni görebiliyor musunuz arkadaşlar? Beni görebiliyor musunuz? Şimdi görüyorum diyor Vilke. Ben sizi görmeden yayına devam ediyorum. Görüntü var diyor. Görüyoruz diyor arkadaşlar. Ben sizi görmeden yayına devam ediyorum. Telefon geldi. Telefon çaldı. Ve benim görüntüm gitti. Neyse sizin görmeniz önemli. Sizin görmeniz önemli arkadaşlar. Hadiseyle Kerem Bürsin birlikte objektif karşısına geçtiler. Bir dergi röportaj verdiler. Dostlukları ve dostluğa dair ve aşka dair açıklamalar yaptılar. Hadise hadise e, hadise aşk artık benim için büyük laflarda değil, küçük anlarda. Şarkıcı güçlü bir kadın olarak yanında aynı güçte bir partner görmek istediğini de dile getiriyor. Hadise sevgilisinin de kendisiyle aynı güçte olmasını arzu ediyor. Ben güçlü kadınım, şarkıcıyım. Benim için büyük laflar önemli değil. Küçük anlar, yaşayacağımız küçük anları doldurabilmek önemli diyor Hadise. Kerem Bürsin ne demiş bakalım? Aşkın karmaşık ve dürüst bir alan olduğunu söylemiş Kerem Bürsin. Gerektiğinde birini bırakmanın da sevgi olabileceğini söylemiş. Olmaz öyle şey Kerem Bürsin. Birini terk etmenin nesi sevgi Allah aşkına Kerem Bürsin? İlla beylik laflar, aykırı laflar söyleyeceksin. Yani yok birisini bırakmak sevgi falan değil.
Seviyorsan bırakmazsın. Seviyorsan sahip çıkarsın. Seviyorsan peşinden gidersin. Seviyorsan gel buraya dersin. Evet. Biz iki iyi dostuz, sevgili değiliz. Hikayelerinin iki ünlü isim dostluk hikayelerinin zor zamanda atılan basit bir iyi misin mesajıyla başladığını ve beklentisiz şeffaf bir bağa dönüştüğünü söylemiş. Hadise diyor ki bizim aramızda olan şey birbirini gerçekten seven ve sayan iki dostun ilişkisi diyor Kerem Bürsin'le. Ya Kerem Bürsin çok çapkındır ya. Rahat durmaz ki Hadise. Ya bunları bana anlatma Hadise ya. Ben bunlara inanmam ya. Kerem Bürsin çok çapkındır. Hadise de Hadise de ilişki yaşamayı seven bir kadındır. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Dostsuz diyorlarsa dost olduklarına inanalım madem. Ne yapacaksınız? Yani. Peki arkadaşlar ben sizi görmüyorum ve yayına devam ediyoruz. Lütfen ara sıra mesaj yazın. Burada olduğunuzu anlayayım. Çünkü sizi görmeden konuşuyorum. Gitti. Ne gitti? Görüntü gitti. Cep telefonuna mesaj geldi. Bana mesaj geldi ve görüntü gitti. Umarım sizler gördüğünüze göre bu yayını YouTube kaydediyordur diye düşünüyorum. Oyuncu İbrahim Çelikkol yasaklı maddeyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınmıştı ve yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. TRT Televizyonu'nun dijital platformu tabii de bir diziye başlayacaktı. İbrahim Çelikkol başrolde Binbir Gece Masalları isimli bir diziye başlayacaktı. TRT yasaklı madde kullandığı ortaya çıkınca arkadaşlar işini kaybetti. Tabii platformu, TRT'nin tabii platformu bu diziyi çekmekten vazgeçti. Diziyi tümden iptal ettiler. Ya projeyi neden tümden iptal ettiklerini de çok anlayamadım. Çünkü başrol oyuncusu başka bir erkek başrol oyuncusu bulursunuz o karaktere uygun ve dizi devam eder. Yani kurulan bir ekip varsa en azından bir teknik ekip, yönetmen şu bu filan belli olmuştur diye düşünüyorum. İnsanların ümitleri söndü şimdi. Çöp oldu. Proje çöp oldu. Keşke diziyi rafa kaldırmasalardı da İbrahim Çelikkol'un yerine başka bir erkek başrolle bu dizi çekilseydi, devam etseydi. Bunun da böyle olması gerekirdi. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Caner hoş geldin. Caner hoş geldin. Değerli moderatörüm ve özel abonem Caner 1907 kendisinin Fenerbahçeli olmasıyla benim hiçbir olumsuz düşüncem yok. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Caner de iyi bir Fenerbahçeli ve ben iyi Fenerbahçelilere de saygı duyan bir Galatasaraylıyım. Kaldı ki Caner'i de çok seviyorum. Caner de çok iyi bir kardeşim, arkadaşım benim. Hoş geldin Caner. Peki, uzun zaman oldu Arjantin'den. Kimdi bu arkadaşlar? İsmini göremedim. Seni çok seviyorum diyor Caner. Caner sağ ol güzel kardeşim. Karşılıklı sevgiler. Sıla Deveci. O ne demek ya? Tabii yaşıyor diyor. Caner merhaba ne yapıyorsun diye Osman sordu. Ee, evet. Caner aramıza katıldı. Moderatör ve özel üye arkadaşım. Servin işi sağlam. Sonuna kadar cimbom dedi. E, Caner'e taş attı galiba ama o Servin işi sağlamda Galatasaray taraftarı olduğunu belli etti. Elif merhaba. Elif dayı çok uzun konuşuyorsun diyor. Benim işim bu Dark. Benim işim bu kardeşim. Ne yapayım? Osman'ım iyiyim diyor. Caner sana da vereyim. Mert ve Afra hala birlikteler mi Bilal abi? Fatih Altaylı'nın programı. Peki Servin işi sağlam. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili bu arada üzücü bir haber. Ferdi Atuner 83 yaşında hayata veda etti. Çok değerli bir karakter oyuncusu, tiyatro oyuncusu, dizi ve sinema oyuncusu Ferdi Atuner ağabeyimiz, değerli bir oyuncu. Levent Kırca'nın kadrosunda yıllarca çok başarılı işler yaptı.
harika bir komedi oyuncusu. Ferdi Atuner rahmetli oldu. Kalp krizi geçirdi. Yaşlılığa bağlı hastalıkları vardı. En son Babalar Duyar dizisi, çılgın bir diş dizisi, Ayrılsak da Beraberiz, Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın dizisi, oynadığı dizilerden bazılarıydı. Pek çok sinema filmi ve pek çok tiyatro oyununda da oynadı. Vefatını ben Süha Uygur, sevgili arkadaşım, Süha Uygur'un, Necat Uygur'un çocuklarından benim çocukluk arkadaşımdır Süha. Behzat gibi, kardeşi Behzat Uygur gibi. Bugün Behzat'ın doğum günü. Behzat nice yıllara kardeşim. Behzat Uygur nice yıllara. İyi ki doğdun Behzat. Evet, Süha Uygur'un paylaşımından öğrendim Ferdi Atuner'in vefat haberini. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli bir oyuncuyu da kaybettik. Patricia burada. Patricia'ya güzel bir çiçek yolladı Caner. Değerli sanatçımızı kaybettik. Nur içinde yatsınlar diyor Gülseren. Merhaba Bilal Bey diyor. İpek'i soruyor Patricia. İpek Kıbrıs'taydı, geldi evinde. Benim canlı yayına konuk almak konusunda bir teknik problemim var. O yüzden alamıyorum canlı yayına konuklar. Ama en kısa zamanda o problem çözülecek. Ayşenur Yıldırım, e, Caner, 2 Mayıs benim doğum günüm diyor. Peki. Patricia Arjantin'den merhaba diyor. Hola Patricia, desde Arjantin. Hola Patricia. Patricia burada. Ee, peki benim cezaevine girmeden önceki e, özel abonelerim Nelly Manzano. Haber var mı Nelly Manzano'dan? Delfina Di Masio'dan haber var mı? Nelly Manzano, Delfina Di Masio, Patricia, sen de Arjantin'densin ama Arjantin koskoca bir ülke. Nelly Manzano'yu nereden göreceksin, nereden duyacaksın? Dilek Şenyurt Frankfurt'tan. Dilek Şenyurt, Dilek buralarda mı? Özel abonem. Süreyya Hanım, Süreyya Diker buralarda mı? Süreyya Hanım. Ee, Caner Tuzcu'yu zaten görüyoruz. Caner Arjantin ve Brezilya Türkiye'yi çok seviyor abi diyor. Çok haklısın Caner. Çok dostumuz var. Çok dostumuz var. Arjantin'den, Brezilya'dan, Meksika'dan, Küba'dan, Kolombiya'dan bizi çok izleyen var. Trinidad Tobago'dan da var. Trinidad Tobago, Güney Amerika'da, okyanusta, okyanusta bir adalar topluluğu, bir ülke. Çok güzel insanlar var. Ben oranın Cumhurbaşkanı ile tanışmıştım yıllar önce. Genç bir gazeteci olarak kendisiyle röportaj yapmıştım. Trinidad Tobago'nun o dönemki Cumhurbaşkanı, adamın 1,95 boyu vardı. Evet dostlar, peki Hadise ve Kerem'i konuştuk. Onur Akay ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Onur Akay entübe edildi. Onur Akay'ın annesi beni aradı. Arama değil, pardon, affedersiniz. Kendisi bana, Onur Akay'ın annesi bir mesaj yazdı arkadaşlar. Ve o mesajı ben size okumak istiyorum. Gülten Hanım, Gülten Akay Gürses. Bu arada ben hala, benim ekranım hala kapkara. Ben hala kendimi görmeden konuşuyorum ama sizler seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Tamam, fark etmiyor. Bilal Beyciğim, size yazmak istedim ben. Sizden başka gazeteci arkadaşını tanımıyorum Onur'un. Durumu hiç iyi değil. Doktorlar entübe etti. Çok çok üzgünüz. Köpeğin salyasında Onur Akay'a bir pitbull köpeği saldırmıştı biliyorsunuz arkadaşlar, 4-5 gün önce. Ve Onur Akay o olaydan sonra yüzündeki burnundan parça kopmuştu. Dudağı yarılmıştı ve dün de burnuyla ilgili bir doku onarma ameliyatı geçirmişti. Anlatacağım. E, Sizden başka gazeteci arkadaşını tanımıyorum Onur'un. Durumu hiç iyi değil. Doktorlar entübe etti. Çok çok üzgünüz. Köpeğin salyasında bulunan bir bakteri ısırıkla birlikte deri altına geçmiş. Nektorotizan, pardon bir daha okuyorum. Nekrotizan fasit dediler.
halk arasında da et yiyen bakteri olarak biliniyormuş. Korkunç bir enfeksiyona yol açtı. Bu durumunda burnunda, yüzünde, dudağında doku ölümüne neden oluyormuş. Yani salyasının bulaştığı yerlerde. Vücudu burnundaki dokuyu reddetti. Eee, Çok yüksek ateşi çıktı. Bir gün önce dün ameliyat olmuştu ve burnuna doku nakledilmişti. Burnunun başka bir yerinden doku nakledilmişti ve doktorların ameliyatın başarılı geçtiğini, 2 saat sürmüştü ameliyat. Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini Onur Akay'a söylemişlerdi. Ben dün Onur Akay'la telefonda konuştuğumda mutluydu. Yoğun bakımdan yeni çıkmıştı ameliyat sonrası. İyi olacağım Bilal abi diyordu. Fakat gece çok kötü şeyler olmuş. Eee, evet, pardon. Vücudu burnundaki dokuyu reddetti. Çok yüksek ateşi çıktı. Burun dokusundaki kanama çok arttı. Kanama ve şişlikten dolayı nefes borusu daralınca entübe ettiler. Solunum yolu güvenliğini sağlamak için dediler. Bilinci açık, bilinci açık dediler ama kritik bir durum da var. Çok çok üzgünüz. Ne olur sevenleri dualarını eksik etmesin. Çok üzgünüz. Ve ben araştırdım. Bir doktor arkadaşımla konuştum. Bu et yiyen bakteri çok tehlikeli. Bilal dedi bana doktor arkadaşım. Doktorlara göre nekrotizan fasi et yiyen bakteri acil tıbbi müdahale gerektiren, hayatı tehdit eden ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Tedavinin temelini acil ve agresif cerrahi debridman, debridman aç parantez ölü dokuların temizlenmesi kapa parantez geniş spektrumlu intravenöz antibiyotikler ve yoğun bakım desteği oluşturur. Yani bunun Allah korusun hastayı çok kötüleştirmemesi için hastanedeki hastayla ilgilenen doktor, tıp ekibinin doktor, hemşire, hasta bakıcı sürekli olarak hastanın üzerinde çalışmaları lazım. İlaçları, tedavileri, pansumanları sürekli olarak hastayla ilgilenmeleri ve çok 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 temiz, steril bir ortam olması lazım orasının. Erken teşhis ve hızlı müdahale doku kaybını ve ölüm riskini azaltmak için hayati önem taşır. Ölüm riski var. Ne yazık ki doktorların söylemesi ölüm riski olduğunu söylüyor. Bu doktor arkadaşla konuştuktan sonra da çok araştırdım bu bakteriyi. Maalesef eğer ciddiye alınmazsa, eğer hata yapılırsa tedavide Allah korusun. Ama Onur Akay o kadar çok tehlike atlattı ki sizler de biliyorsunuz. Kaç kez ben Onur Akay'ın sizleri burada hasta haberini verdim. İşte yumruk yedi mesela gözüne, burnuna, burnu kırıldı. İşte daha başka tehlikeler de geçirdi, kaza geçirdi. Hepsinde iyileşti Onur Akay. İnşallah şimdi yine o iyileşecek. Ama annesinin ricası ne olur diyor Bilal Bey diyor söyleyin diyor Onur Akay'ı sevenlere diyor. Onun için dua etsinler diyor. Lütfen arkadaşlar dua çok önemli. Onur Akay için dua edelim. İyileşmesi için hep beraber dua edelim. Onur Akay çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan. Çok sevilen bir sanatçı ve yazar. İyileşip sağlığına kavuşması için duamızı eksik etmeyelim olur mu arkadaşlar? Bu başıboş köpek olayı bilmeyenler için söyleyeyim. Onur Akay kendi küçük köpeği Leo'yu gezdirmek için Akçay'daki evinde sokağa çıkarıyor. Kaldırımda gezdirirken birdenbire karşıdan koşarak bir köpeğin pitbull olduğunu anlıyor. Ona doğru geldiğini görüyor ve Leo'ya saldırıyor köpek. O gelen pitbull Leo'ya, o küçük köpeğe saldırıyor. Onur Akay şaşkınlığı atlattıktan sonra Leo'yu kucakladığı gibi yandaki bahçeye fırlatıyor. Top gibi attım Bilal abi diyor. Ve çit var. O köpek çitten geçemiyor. Leo'ya gidemiyor. Leo'ya gidemeyince de Onur Akay'a dönüyor, saldırıyor tekrar. Suratına işte o zaman parçalıyor burnunu, dudağını. Ve çevrede bu olayı görenler bağırıp Onur Akay'a yardıma gelince hep beraber insanlar bağırınca köpekler yüksek sesten nefret eder ve korkarlar. Bırakıp kaçıyor.
bu hayvan pitbull bırakıp kaçıyor. Ama o arada saldırdığı zaman da salyaları bulaşıyor Onur Akay'ın yüzüne, ağzına ve oradan da bu bakteriyi kapıyor. Komşular araştırıyorlar. Bu pitbull kimin nesi? Bugün Onur Akay'a saldırır, yarın kendi çocuklarına saldırır. Meğersem oralarda çiçek toplayan, kırlardan, oralar hep yeşillik, Akçay'ın, Onur Akay'ın evinin olduğu yer. Kırlardan çiçek toplayan esmer vatandaşların, romanların birisinin köpeğiymiş ve tasma takmadan öyle gezdirirmiş peşinde. Ne yazık ki böyle bir olay yaşadı Onur Akay. Şu anda hastanede yoğun bakımda entübe edilmiş durumda. İnşallah dualara edelim arkadaşlar. İnşallah iyileşsin. Afra ve Mert'le ilgili de konuşacağız. Fatih Ürek'le ilgili e, konudan bahsedelim arkadaşlar. Dün Fatih Ürek'in mirasının gazeteci Seyhan Erdağ'ın açıklamasına dayanarak iki kız kardeşine paylaştırıldığını söylemiştik. Ancak bugün Selvi Ürek, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek hayır dedi. İki kız kardeşiz şu anda hayatta olan ama bizden önce e, hepimizin büyüğü bir ablamız daha vardı. Evet, geçtiğimiz 4 sene evvel, geçtiğimiz senelerde vefat etmişti o hanım. Onun yaşayan 2 tane kızı var. Onlar da mirasçı. Dolayısıyla miras 4'e bölünüyor. 2'ye değil 4'e bölünüyor Fatih Ürek'in mirası diye açıklama yaptı. Fatih Ürek'i 30 Ocak'ta kaybetmiştik. Hatırlarsınız 59 yaşındaydı. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek ve Fatih Ürek'in bu mirasıyla ilgili en son gelişme, şarkıcının mal varlığı şöyleydi. Bodrum'da 170 milyon lira değerinde çok güzel lüks bir malikane. Ataşehir'de, İstanbul Ataşehir'de 5 daire, 6 milyon liralık araba, bankada nakit parası, pırlantası, altınları, mücevheratı ve e, mirasın ikiye bölündüğü iddia edilmişti. Selvi Ürek'le Nurgül Fırat arasında kız kardeşleri. Ancak kız kardeşlerinden Selvi Ürek bugün bir açıklama yaptı arkadaşlar ve dedi ki hayır, iki kişi arasında değil toplamda 4 hak sahibi arasında paylaştırılacak bu miras dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre mirasın hukuki sürecine dair detayları paylaştı Selvi Ürek. Henüz resmi işlemlere başlanmadı. Ben kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Selvi Salgın'ın iki kızı hak sahibiyiz dedi. Yani kendisi, hayatta olan diğer kız kardeşi ve vefat eden kız kardeşlerinin iki kızı hak sahibi. Aile içinde ne varsa her şey 4 eşit parçaya bölünecek. Ancak önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Demek ki vergi borçları vardı, kredi borçları vardı Fatih Ürek'in. Şimdi okuyacağım çok enteresan arkadaşlar. Ablası Fatih Ürek'in kazancının büyük bir kısmını işine yatırdığını söylüyor. Kazancının %70'ini kostümlerine harcamış. Düşünebiliyor musunuz? Fatih Ürek kazancının %70'ini kostümlerine harcamış. Sanatçılar, özellikle sahne sanatçıları için nasıl göründüğü çok önemli. Fatih Ürek de tıpkı Zeki Müren gibiydi. Yani giyimine, saçına, makyajına o kadar çok önem verirdi ki. Pullu pullu giyinmeyi de çok severdi. Allı pullu, yaldızlı giyinmeyi de çok severdi. Normal kostümler giymeyi de çok severdi ama daha çok rengarenk, daha çok böyle allı morlu giyinmeyi severdi, gösterişli giyinmeyi severdi. Demek ki çok büyük paralar harcamış. Ne demek ya kazancının %70'ini? Yani bir konserden, bir sahne programından mesela 1 milyon lira alıyorsa 700 bin lirasını kostümlere harcıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bodrum'daki evi içinde çok büyük masraf yapmış. Çok büyük harcamalar yapmış. Çok güzel bir ev o. Evet. Şimdi diyor ki ablası Fatih Ürek'in yardımsever kişiliğini vurguluyor. Ee, ve bir proje hazırladık diyor. Onun anısını yaşatacak. İkonik sahne kostümlerinin
satılacağını söylüyor Fatih Ürek'in ve gelirinin eğitim kurumlarına ve hayvanlara bağışlanacağını açıklıyor. Sahne kostümleri hayvanlara ve eğitim kurumlarına bağışlanacak, satılıp. Sanatçının vefatından önce hazırladığı 2 yeni şarkının yayınlanacağını ve bu gelirlerin de çocukların eğitimine aktarılacağını söylemişler. Fatih Ürek için böyle düşüncesi var. Fatih Ürek'in mirası için, adını yaşatmak için ablalarının. Peki okul yapılmasını istemişti diyor Sıla Deveci. Okulla kimse yanaşmıyor mirasçılardan. Kimse yanaşmıyor çünkü herhalde mirasın önemli bir kısmının oraya gitmesinden çekiniyorlar. Fatih Ürek yaşasaydı yapardı onu. Hayatta olsaydı yapardı Fatih Ürek. Dostlar, Selahattin Paşalı'nın bir açıklaması vardı. Eşinden boşanacağı, eşini aldattığı iddia ediliyor. Hafsanur Sancak tutanla aynı dizide oynadığı Hafsanur Sancak tutanla Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşıyla eşi Lara Hanım'ı aldattığı iddia ediliyordu. Selahattin Paşalı evi terk etti. Eşiyle artık aynı evde yaşamıyor iddiaları vardı ve eşinin de kız arkadaşlarıyla tatile çıktığı konuşuluyordu. Selahattin Paşalı bu dedikodular, bu söylentiler çıkalı 5-6 gün oluyor. İlk kez konuştu. Daha doğrusu yazılı bir açıklama yaptı arkadaşlar. Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz diyor. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir. Kabul ediyor sıkıntılı dönem yaşandığını. Biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Sevindim bitirmediklerine. Hakikaten sevildim. Yuva yıkmak çok kolay. Çok kolay. İnsanlar hatalar da yapabilirler. Eee, Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik. Çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Yani ihanet yok demek istiyor arkadaşlar. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Lara ve Selahattin. İkisi beraber açıklama yaptılar. İkisi beraber açıklama yaptılar. Dostlar, beğen yaparsanız çok sevinirim. Moderatör arkadaşlarım, bizi takip edenlerin, bizi izleyenlerin beğen yapmasını ve abone olarak izlemelerini rica ederseniz çok mutlu olurum. Abone olmadan izleyen dostlar, abone olursanız, eğer yayınları beğeniyorsanız, magazinle ilginiz varsa, merak ediyorsanız ünlülerin hayatını, bundan iyi kanal bulamazsınız magazine dair. Abone olursanız bütün gelişmelerden ilk önce sizin haberiniz olur. Abone olursanız bizler de güçleniriz. Ne kadar sayımız artarsa, beğen sayımız da çoğalırsa yine gücümüze güç katmış olursunuz arkadaşlar. Özel abonem de olabilirsiniz dilerseniz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Dilerseniz süper chat de alabiliyorsunuz. Süper etiket de alabiliyorsunuz. Katıl butonuyla katkıda bulunmanız mümkün arkadaşlar. Peki dostlar, Selahattin Paşalı'yla eşinin yuvalarını kurtarma çabalarını önemsiyorum ve takdir ediyorum. İnşallah bunu başarırlar. İnşallah söylentilerin aksi gerçekleşir arkadaşlar. Gırgırı'ya yarım kaldı. Müjdat Gezen'in yıllar sonra Gırgırı'ya film serisinden esinlenerek sahneye koyduğu müzikal başlayalı bir hafta kadar olmuştu değil mi? Ferdan Kutman Amerika'dan gelmişti. Gırgırı'da oynuyor. Amerika'da Gırgırı'ya için geldi.
Gülben Ergen Gırgırıye kadrosunda. E, Bülent Ersoy Gırgırıye'de bazı 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 Caner teşekkür ederim. Caner teşekkür ederim güzel kardeşim. E, Bülent Ersoy şarkılar söyleyecekti buraya katılarak, bu müzikale katılarak. Onun da kadroda olduğunu söylüyorlardı. Gülben Ergen var. O hatta filmde Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Güllü rolü müzikalde Gülben Ergen'in. Uğur Dündar var. Uğur Dündar Müjdat Gezen'in çocukluk arkadaşı. Vefa Lisesi'nde beraber okumuşlardı. Aynı sırada müzikalde anlatıcı olarak Uğur Dündar var ve anlatıcı sunucu olarak var. Perran Kutman filmlerde Sabahat karakteri Roman Mahallesi'nin güçlü, lafını esirgemeyen, sert ama komik tavırlı karakterini oynuyor ve dün akşam müzikalde 3500 kişilik bir salonda oynuyor. İstanbul'un göbeğinde müzikal ve müzikalde bayan kadın seyircilerden en önde VIP sırasında oturan kadın seyircilerden biri oturduğu koltuktan sahneyi göremediğini, 3500 lira bilet parası ödediğini ancak sahneyi göremediğini şikayet etti. Kalktı ayağa ve sahneye seslendi ve daha sonra oyuncularla diyaloğa girdi. Oyun durdu, müzikal durdu. Düşünsenize bir seyirci kalkıyor ve tartışmaya başlıyor. Müjdat Gezen araya girdi. Müjdat Gezen de oyuncu kostümüyle orada hem oynuyor hem yönetiyor hem sahneye koyuyor, senaryoyu yazıyor, müzikali yazıyor ve Müjdat Gezen'le tartışmaya başladı. Oyun durdu. Herkes şok oldu seyirciler ve Müjdat Gezen fenalaştığını söyleyerek kulise gitti. Beni hastaneye kaldırın dedi. Ambulans getirdiler, çağırdılar. Ambulans geldi. Müjdat Gezen hastaneye gitti ve oyun tatil oldu. Dün oyun tatil oldu. Dün parasını ödeyen izleyicilerin, oyunu izleyemeyen bilet sahibi izleyicilerin bugün oyuna gelmesi istendi. Bugün tekrar sahneleneceği söylendi. Ve insanlar tabii kolay değil arkadaşlar. Yani sen mesela atıyorum İstanbul'un Bakırköy'ünde oturuyorsun. Harbiye'ye bu oyunun gösterildiği yere gidiyorsun. İstanbul gibi bir yerde metroya binerek işte 1 saat, 1,5 saatlik yol trafiğin durumuna göre metroların kalabalık olmasından dolayı insanlar taksiyle de gitmek isteyebilir. Ne bileyim ben özel araçla da gitmek isteyebilir. Nereden baksanız 45 dakika 1 saatlik gidiş dönüş kendinize özel bir zaman ayıracaksınız filan. Alt üst oldu insanların programı planı ve oyun dün gösterilmedi. Bugün tekrar gösterilecek. Böyle bir kriz yaşandı. Böyle bir kriz yaşandı arkadaşlar ve bununla ilgili olarak da çok çeşitli iddialar var. Müjdat Gezen ve bazı oyuncular bunun bir provokasyon olduğunu, kasıtlı olarak yapıldığını, oyunu engellemek için yapıldığını da iddia ediyorlar. Ama bu konunun ne olduğu araştırmalar sonucunda eğer polise de şikayet edilirse Müjdat Gezen tarafından bir şekilde hukuki süreçte başlatılırsa tam olarak ne olduğunu anlayabiliriz. Peki arkadaşlar, Mert Ramazan Demir'le ilgili Nurhayat ah bu insanlar diyor. Mert Ramazan Demir'le ilgili Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisiyle ilgili eleştiriler geliyor. Eleştiriler var sosyal medyada. Mert Ramazan Demir'in niye bu kadar large
bu kadar geniş, bu kadar rahat bir karakteri, bu kadar vurdum duymaz, bu kadar işte kadınlarla sevişmeye açık, içki içen, sigara içen, şeyi açsana, mutfağın penceresini açar mısın Hidayet? Bunu baştan yapman lazımdı. Ben yaptım. E, Böyle bir rolü kabul ettiği, neden böyle bir rolde oynadığı, hatta bu yüzden Mert Ramazan Demir'i kendisini şaşırttığını söyleyen bazı seyirciler var. Ben onların bu söylemlerine katılmıyorum. Onların konuya dar açıdan baktıklarını, dar bir pencereden baktıklarını düşünüyorum. Böyle düşünenlerin. E, Mert Ramazan Demir ne yapsaydı, romantik komedi oyuncusu olarak devam mı etseydi, tek tip oyuncu olarak devam mı etseydi? Mert Ramazan Demir, unutmayın ki genç bir, yeni bir oyuncu. Her ne kadar Yalı Çapkını'yla dünya çapında şöhrete ulaşmış olsa da daha çok yeni bir oyuncu. Ee, Yani o kadar yeni ki Yalı Çapkını'ndan önce e, çekilmeye başlanan Şahmaran dizisinde dahi onu başrol oyuncusu olarak düşünmediler. Yan rollerden birinde oynattılar. Hatırlıyorsunuz. Serenay Sarıkaya ile kimin e, neyse o çapkın çocuğun, çok da beğenirim onun oyunculuğunu. O çocuğun oyunculuğunu çok da beğenirim. İsmi aklıma gelmedi. Şimdi siz hatırlatırsınız nasıl olsa. E, Mert Ramazan Demir ve ondan önceki oynadığı yapımlarda hep başarılı oldu. 3-4 yapımda oynadı. Hepsinde başarılı oldu. İşte Öğretmendir, diğerleridir. Burak Deniz dedi, Sıla Deveci. Her zaman imdadıma yetişen arkadaşlarımdan biridir Sıla Deveci. Çok eski takipçim. Ümran Keleş, Caner çok haklısın diyor. Mizgin Ada burada. Peki. E, Mert Ramazan Mert Ramazan Demir aslında bize bir şey olmazı kabul ederek Delikanlı'daki e, o hayatında çok büyük dalgalanmalar yaşayan karakteri oynamayı kabul ederek ve bundan sonra kabul edeceği karakterlerle hep bir denemeler yapıyor Mert Ramazan Demir arkadaşlar. Mert Ramazan Demir romantik komedi oyuncusu olarak kalmak istemez. İstemiyor zaten. İstemiyor zaten. Çünkü o oyuncu ve oyuncu olmak istiyor. Daha iyi, daha büyük oyuncu olmak istiyor. Hem kendi arayış içinde, kendi oyunculuğunu, yeteneklerinin arayışı içinde farkında olamaz. Mümkün değil farkında olması. O yaşta bir insanın, 28-30 yaşında bir insanın yeteneklerinin nereye kadar uzanabileceğini fark edebilmesi hayatın içinde yorulmadan mümkün değil arkadaşlar. Çalışmadan, aramadan, denemeden, bıkmadan, usanmadan, denemeden mümkün değil arkadaşlar. Mert Ramazan Demir aç, oynamaya aç, karaktere aç. Her zor rol gelsin, her ilginç rol gelsin. Gerekirse koluna, bakın yanlış anlamayın, e, gerekirse ya söylemek istemiyorum. Gerekirse en çılgın rolleri bile oynamaktan çekinmeyecek kendini bulana kadar. Kendi gücünü, kendi oyunculuk gücünü, kendi yeteneğini tam anlamıyla keşfedene kadar ve bize ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğunu kabul ettirene kadar, anlatana kadar. Onun için Mert Ramazan Demir bize bir şey olmaz da yataktan çıkmıyormuş. Hep sevişiyormuş. Kızmayın. Kızmayın. Orada sevişen Mert Ramazan Demir değil, karakter. Karakter. Mert Ramazan Demir sürekli en çok alkole karşı olan benim değil mi? En çok sigaraya karşı olan benim değil mi? Kızmayın. Orada karakter orada o işleri yapan. Çünkü yeni parlayan bir oyuncu için en büyük
en önemli endişelerden biri klişe bir role sıkışıp kalmaktır arkadaşlar. Eee, romantik komedi, işte Yalı Çapkını'nda harika oynadı Mert Ramazan Demir. Yine Afra Saraçoğlu gibi çok güzel bir partner bulalım ve altına güçlü bir hikaye yazalım. Yine romantik komedide yakışıklı genci oynasın. Zengin konağın çocuğunu oynasın Mert Ramazan Demir. Yok ya, oynamak istemez, oynatamazsınız. Bırakın bunu. Mert Ramazan Demir'e Yalı Çapkını ile ilgili gazeteciler soru sorsun, cevap alamaz. Yalı Çapkını'nın yüzüne dahi bakmak istemez. Yalı Çapkını'nın adını dahi anmak istemez bir daha. Afra Saraçoğlu da aynı şekilde. Ne Afra'ya ne Mert'e Yalı Çapkını dizisiyle ilgili soru sorun. Yalı Çapkını ile ilgili görüşlerini almaya çalışın. Hiçbir sorunuza yanıt vermezler. Çünkü geriye dönmek istemezler. Geçmişte kaldı. Hallettiler, bitirdiler onu, başardılar, bitti. Artık oraya dönmek istemezler arkadaşlar. Onlar sizin bizim gibi değil. Onlar biz takılıp kaldık Yalı Çapkını'nda. Kalırız çünkü onları orada keşfettik, çok sevdik ve onların oradaki gibi olmalarını istiyoruz. Hem özel hayatlarında hem bundan sonraki meslek hayatlarında öyle diziler yapmalarını çok istiyoruz. Çok başarılılardı bizim için ama onlar bunu aşmak istiyor arkadaşlar. Geriye dönmeyecekler. Romantik drama döngüsüne sıkışıp kalmayı istemiyorlar, istemezler. İkisi de, Mert de Afra da şu anda aynı fikirdeler. Aynı taktiği uyguluyorlar meslek hayatlarında. O sette çalışırken, o Sabancı Yalısı'nda çalışırken Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda Yalı Çapkını ile ilgili ikisi için de Yalı Çapkını çok şeydi. Ama artık asla onlarla o diziyi konuşamazsınız arkadaşlar. Asla. Onlarla mesela sevgililerini öldüren bir karakteri Mert Ramazan Demir'e anlatabilirsiniz. Sizi ilgiyle dinler. İlgiyle dinler bir katili, seri katili. Mesela yakışıklı, çok yakışıklı ve kimsenin kendisinden şüphelenmeyeceği bir seri katilin hikayesini anlatır Mert Ramazan Demir'e. Yalı Çapkını'nı da anlatmak isteyin, katili anlat bana der. Anlatabiliyor muyum? Acaba ben onu oynasam nasıl olur? Oynasam başarılı olur muyum? Ne kadar ilginç bir proje. Anlatabiliyor muyum? Otostop yapan kızları sürekli olarak arabasına alan ve kızların kaybolmasından sorumlu tutulan bir gezgini anlatın mesela Mert Ramazan Demir'e. Çılgınca oynamak isteyebilir aklına yatarsa. Anlatabiliyor muyum bu karakteri? Mert Ramazan Demir aç, role aç. Mert Ramazan Demir onun için Bize Bir Şey Olmaz'daki o rolü kabul etti, oynadı ve unutmayın. Bize Bir Şey Olmaz dizisi Disney Plus'ta, yani global bir platformda oynuyor. Biz burada hiç beğenmedik. Bize örf adetlerimize uymayan şeyleri yaşıyor o karakter dizide. Ama dünyada öyle değil ki. Amerika'da ayıla bayıla seyrederler. Brezilya'da, İspanya'da, İtalya'da Mert Ramazan Demir'in oynadığı karakteri, devamlı içki içen, kızlarla yatıp kalkan, sigara içen karakteri ayıla bayıla seyrederler. Öyle değil mi? Mert Ramazan Demir globali de düşünerek o rolü oynadı, kabul etti. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Ve lütfen oyuncuya saygıyı, sevgiyi kaybetmeyin. Eğer hayransanız sonuna kadar hayranlığınız devam etsin. Beğeniyorsanız, destekliyorsanız Mert Ramazan Demir'i takip etmeyi bırakmayın. E, bir de bir de bir de şunu da söylemek istiyorum. Günümüzde onlar gibi genç oyuncular için sosyal medya ünlüsü gibi algılanma riski var her zaman. Genç, yakışıklı, genç, güzel, gençliğe hitap eden iki tane oyuncu. Bizlerin mantığıyla öyle, Afra ve Mert. Israrla romantik komedi, gençlik ve gençlik dizilerinde oynarlarsa, oynamaları istenirse gelen reklam çalışmaları ve yurt dışı tanıtımları da o yönde olur. Hande Erçel gibi influencer fenomen mi yoksa oyuncu mu diye eleştirilirler. Bugün Hande Erçel çok büyük paralar kazanıyor o tanıtımlardan. Ama Hande Erçel bu sarmala girmiş durumda. Oyunculuğundan çok
tanıtım yüzü olarak dünyada meşhur olma eğilimine girdi. Model misin? Tanıtımcı mısın? Manken misin? Cannes Film Festivali'ne davet ediliyor her sene. Dondurma tanıtıyor Cannes Film Festivali'nde. Araba tanıtıyor. Kıyafet, mücevher tanıtıyor. Orası sinema festivali, film festivali. Hande Erçel. Yani yanlış anlaşılmasın. Hande Erçel sevenleri de kırmak istemiyorum ama e, yani Afra ile Mert'in oyuncu olarak kalması lazım ve önemli rolleri kendi defterlerinde, kendi kariyer defterlerinde yazmaları lazım. Gerçekleştirmiş olmaları lazım. Başarıyla gerçekleştirmiş olmaları lazım. Fenomen influencer gibi algılanmak çizgisinden çıkmaları lazım. Para kazanmak çok önemli. Elbette kazansınlar, gitsinler e, Paris Moda Haftası'na. O paraları kazansınlar. Ama oyuncu olarak orada anılsınlar. Türkiye'den çok önemli oyuncu. Abi dizisinin kadın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu. İşte bu hanım avukatı canlandıran diye orada insanlar birbirine parmakla göstersin. Abi dizisiyle Afra parlasın, daha da parlasın, Kenan da parlasın. O dizi Fransa'ya da satılsın. Paris'e gittikleri zaman Fransa Paris Moda Haftası'na Fransızlar desin ki Abi dizisindeki kadın geldi, kadın oyuncu geldi. Nasıl Afra'nın yanında en ön sırada oturan VIP sırasında oturan oyuncular için bilmem ne Hollywood'da akademi ödüllerine Oscar'a aday kadın oyuncu falan diye konuşuyoruz. Afra Saraçoğlu'nun izlediği defilede yanına oturan kadınları Afra Saraçoğlu için de böyle konuşsunlar arkadaşlar dünya piyasasında. Onun için bırakın, destekleyin onları, eleştirmeyi bırakın. Eleştirmeyi bırakın. Kenan İmirzalıoğlu'yla Afra Saraçoğlu hakikaten güzel bir imza atıyorlar. 7 reyting, 8 reyting, e, 9 reyting, reytinglerde çok iyi bir yerde oynadıkları dizi ve dizi duydum 25 ülkeye satılmış. Mutlu oldum. Daha da çoğalacaktır bu. Afra Saraçoğlu'nun başarısı daha da artacaktır. Bir de ilginç bir şey duydum. Türkiye ile ATV'de gösterildiği saatte satıldığı ülkelerde de yayına giriyormuş o bölümler. Bu da yeni bir yöntem dizi ticaretinde. 25 ülkede de aynı saatte Türkiye ile yayına giriyor dizi. Bu da çok güzel bir şey. Bunu da söylemek istedim size. Peki Oscar'ı alacak tek adam var Kıvanç Tatlıtuğ. Hem jön hem iyi oyuncu yabancı dili var diyor. Caner 1907 özel abonem ve moderatörü Ümran Keleş. Mızgın beni ilgilendirmez. Mızgın'ı yazmış. Peki arkadaşlar lütfen abone olalım ve beğen yapalım. Dostlarınıza kanalımı tavsiye ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Ben bunu böyle anlattım. Bu benim bakış açım. Sizin bakış açınız farklı olabilir. Ne olur lütfen sizlerden rica ediyorum. Görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Görüşlerinizi yazın, benimle paylaşın, tartışalım, konuşalım. Sizlerin fikirlerine çok önem verdiğimi, değer verdiğimi biliyorsunuz. Lütfen yorumlarda buluşalım. Videonun altına burada yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Videonun altına video yüklendikten sonra da yorumlarınızı yazın olur mu arkadaşlar? Daim olsun diyor Nimet başarıları. Çok sevdiğini söylüyor. Esma diyor ki bu yüzden ilişkilerini saklıyorlar. Oyunculukları konuşulsun istiyorlar ilişkileri değil. Dostlar iyi ki varsınız. İyi ki beni takip ediyorsunuz. Dostlarınıza pazartesiye ne oldu Ümran Kireç? O zaman diyor şeyi koysaydı. Peki Elif Nur Bilal abi Delikanlı izledin mi? Tabii izliyorum Delikanlı'yı. İzliyorum Delikanlı'yı ve Mert'i beğeniyorum ben. Mert'in oyunculuğunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Mert'i gayretini, Mert'in yani senaryoda hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Peki. Mina oyunculuğu bilmiyor, ergen gibi diyor Mehmet. Çocuk gibi davranıyor. Yani Melis Sezer'in iyi oyuncu olabilir. Mina çok yetişecek daha. Yani orada ben partner olarak Mina'yı beğenmedim. Çocuk gibi kalıyor. Gerçekten çocuk gibi kalıyor. Peki arkadaşlar iyi ki varsanız sizleri çok seviyorum.
Dediğim gibi hesabımı, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz mutlu olurum. Türkiye'nin her gün canlı yayın yapılan, 1 saat magazin konuşulan her gün, haftanın 7 günü tek magazin kanalı. Hep birlikte büyüyelim. Destek olursanız çok mutlu edersiniz beni. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.